Mekke'nin taş sokakları sabahın erken saatlerinde her zaman aynı iki kokuyu taşırdı. Sıcak kum ve tarih. Güneş dağların arasından ilk ışığını gönderirken şehrin duvarlarına vuran gölgeler, Kabe'nin etrafında yavaşça hareket eder. Ticaret hazırlıkları, kabilelerin sesleri ve insanların şehrin kalbine karışan adımları Mekke'yi daha gün doğmadan uyandırırdı. Fakat o yıllarda Mekke'nin içinde, şehirdeki kimsenin henüz fark etmediği sessiz bir hazırlık vardı. Bu hazırlık bir evde, bir annenin kollarında, babasını hiç görmeden dünyaya gelen bir bebekle başlıyordu. Muhammed doğduğunda Mekke'nin havası her zamanki gibi tozlu, sokaklar her zamanki gibi kalabalık, kabileler her zamanki gibi gururluydu. Ama Amine'nin kalbinde bambaşka bir sessizlik vardı. Kucağındaki bebeğe bakarken derin bir hüzünle gülümsüyor. Gözlerini her kapattığında Abdullah'ı hatırlıyordu. Bir kadının sevdiği adamı kaybettikten sonra kucağına onun hatırasını taşıyan bir bebekle sarılması, acının en ağır, sevginin en yumuşak haliydi. Ama Mekke'de bebeklerin kaderini belirleyen bir gelenek vardı. Şehrin havası ağır, dili karışıktı. Bu yüzden yeni doğan bebekler çölün açık, temiz havasında büyütülmek üzere süt annelere verilirdi. Her yıl kabileler Mekke'ye iner, zengin ailelerin çocuklarını almak için adeta yarışırlardı. O yıl Halime de gelmişti. Ama onun durumunda yarışacak bir güç yoktu. Hayvanları zayıftı, kabilesi yoksuldu. Umutlarının ağırlığı adımlarına yansıyordu. Zengin ailelerin çocukları birer birer alınmış, geriye sadece bir bebek kalmıştı. Yetim bir bebek. Bu bebek maddi bir karşılık getirmezdi. Kimse onu almak istemiyordu. Ama Halime'nin içinde belki de sadece anne yorgunluğunun verebileceği bir sezgi beliriverdi. Hiç çocuk almadan kabileye dönmektense bu yetimi alayım dedi. Ve o an kaderin en sessiz kapısı açıldı. Muhammed'i kucağına aldığı an her şey değişti. O kadar hafifti ki sanki ağırlığı kadar bereket taşıyordu. Devesi hızlandı. Geceden aç yatan hayvanları sütle doldu. Eşyaların, insanların, rüzgarın bile sesi değişti sanki. Halime, Mekke'den çöle doğru dönerken farkına varmadan bir mucizenin içinde yürüyordu. Çölde geçen yıllar, Muhammed'in karakterinin ilk çizgilerini belirledi. Gün doğumunda rüzgar kumların üzerinden geçerken, geceleri çölün yıldızlarla dolu sessizliğinde uyurken, bu çocuk sıradan bir çocuk gibi davranmıyordu. O yaşının ötesinde bir dinginlik taşıyordu. Çocuklar kavga ederken o ayırırdı. Halime'nin keçileri incindiğinde başlarını okşar, kimseyi kıracak tek bir hareket bile yapmazdı. Bir lokmayı yere düşürse, önce üfleyip temizler, sonra yavaşça yerdi. Halime'nin kendi çocukları bile onunla sakinleşiyor, onun yanında huzurlu hissediyordu. Zaman hızla geçti. Halime'nin evi bereketle doldu ama ayrılık vakti geldi. Muhammed 5 yaşına bastığında Amine'nin yanına dönmeliydi. Halime onu getirdiğinde gözyaşı döktü. Çünkü 5 yıl boyunca o evin neşesi, huzuru, duası olmuştu bu çocuk. Amine oğlunu yeniden kucağına aldığında sanki geçmişteki tüm yalnızlığı biraz olsun hafiflemişti. Ama bu huzur çok sürmedi. Amine oğlunu akrabalarını görmesi için Yesrib'e Medine'ye götürmek istedi. Yol boyunca küçük Muhammed çok şey gördü. Yeni yüzler, yeni kabileler, yeni davranışlar. Yesrib'in hurma kokusu, Mekke'nin sıcak taş kokusundan çok farklıydı. Evlerin düzeni, insanların konuşma biçimleri bile farklıydı. Küçük yaşına rağmen herkesi dikkatle izliyor, gördüğü her şeyi içine çekiyordu. Ziyaret tamamlandığında dönüş yoluna çıktılar. Fakat Amine hastalandı. Hastalık birkaç gün içinde ağırlaştı. Evva denen bir yerde, küçük bir çöl düzlükte Amine hayata veda etti. O an dünyanın sesi kısıldı. Küçücük bir çocuğun, annesinin mezarı başında sessizce durduğu o sahne, insanın içini taş gibi ağırlaştıran bir sahneydi. Muhammed, o gün çocuk değildi artık. Anneden sonra ikinci kez yetimlik onu bulmuştu. Ama bu yetimlik onu kırmıyordu. Sanki içindeki sabrı büyütüyordu. Ümmü Eymen onu Mekke'ye geri getirdi. Çocuk yolda hiç konuşmadı. Her adım sessiz bir kabul, her nefes ağır bir öğrenişti. Ve Mekke'ye vardıklarında onu kollarını açıp bekleyen biri vardı. Dedesi Abdülmuttalip. Abdülmuttalip, torununu gördüğü ilk an
bir şeyin yerli yerine oturduğunu hissetmişti. Kucağına aldığı bu küçük çocukta öyle bir sükunet, öyle bir vakar vardı ki, onu diğer torunlarından ayırmadan sevmeye niyeti olmasına rağmen, insanın gözünü kendiliğinden ona çevirten bir hali vardı. Kureyş'in saygın lideri, Kabe'nin hizmetkarı, yaşının getirdiği yorgunluğa rağmen, torunu elini tuttuğunda yüzünde derin bir huzur belirirdi. Mekke'nin ileri gelenleri bile Abdülmuttalib'in bu çocuğa gösterdiği ilgiye şaşırıyordu. Çünkü o yıllarda dedelerin torunlarına karşı mesafeli olması adetti. Fakat Abdülmuttalib, Kabe'nin avlusu dolduran gölgelik altında otururken bile Muhammed'i yanına oturtuyor, kimsenin dokunmaya cesaret edemediği minderlere onu yerleştiriyordu. Torunuyla konuşurken ses tonu değişiyor. Yaşlı adamın gözlerinde genç bir babanın şefkati beliriyordu. Muhammed için bu yıllar, kayıpların ardından gelen bir nefes gibiydi. Dedesinin yanında kendini güvende hissediyor. Mekke'nin kalabalığına karışırken bile dedesinin eli hep omzunda duruyordu. Kabe'nin avlusunda yürürken insanların yüzlerine bakmayı, pazarlarda satıcıların gözündeki hırsı, sokaklarda çocukların oyunlarını, yaşlıların suskunluğunu derin bir dikkatle izlemeyi o zamanlarda öğrendi. Ama zaman çöl rüzgarı gibi hızlı ve acımasızdı. Abdülmuttalib'in ömrü tükeniyordu. Bir sabah Mekke'nin sokaklarına ağır bir haber yayıldı. Abdülmuttalib vefat etmişti. Kabe'nin çevresindeki taşlar bile bu haberi duymuş gibi sessizleşti. Torunu için bu üçüncü büyük kayıptı. Baba yok, anne yok, şimdi de dede yok. Ama o ağlamadı. Gözlerinde yaş vardı belki. Ama sesinde sükunet vardı. Çocuk yaşında, üçüncü kez yeniden ayakta durmayı öğreniyordu. Bu kez himayesini devralacak kişi belliydi. Amcası Ebu Talib. Ebu Talib zengin biri değildi ama gönlü geniş bir adamdı. Kendi çocukları olmasına rağmen yeğenini sadece misafir gibi görmedi. Ona evin bir parçasıymış gibi davrandı. Çünkü Muhammed'in içinde sessiz bir duruş, bir çocukta pek görülmeyen bir olgunluk vardı. Evdeki düzen değişmişti ama Muhammed'in davranışları değişmedi. Yemekte büyükleri bekler, kimseyi rahatsız etmez, verilen işi sessizce yapar, kimseye yük olmazdı. Bu yüzden herkes tarafından sevilirdi. Mekke'nin sokaklarında Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed ismi daha o yaşlarda yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Çocukluk yılları geçerken Ebu Talip onu yanından ayırmamaya özen gösterirdi. Ticaret için yola çıktığında küçük Muhammed'i de yanına alıyor. Ona yolculukların sabrını, konaklamaların sessizliğini, çölde yürüyen kervanların dilini öğretiyordu. Bu yolculuklar onun şehre sıkışmış gözlerini açıyor, insanları daha iyi tanımasına yardımcı oluyordu. Sessizdi ama olan biteni herkesten daha iyi görüyordu. Bir keresinde Şam tarafına yaptıkları yolculukta yolda gördükleri kabileler, çölün kokusu, yol üzerindeki küçük su kuyuları bile onun hafızasında iz bırakmıştı. Kafiledeki insanlar gece ateş başında konuşurken o biraz uzağa oturur, karanlık çölü seyreder. Rüzgarın taşıdığı toza sanki bir şeyler sorarmış gibi bakardı. Gençliği yaklaşırken şehrin içinde herkesin dikkatini çeken bir şey vardı. O hiç kimseye benzemiyordu. Akranları gençlik hırsıyla övünürken, kabile gururuyla yarışırken o kimseyle çatışmıyor, gereksiz söz söylemiyor, tartışmalardan uzak duruyordu. Mekke'de putlara tapılmasına karşı çıkacak yaştan çok uzaktaydı belki. Ama hiçbir puta el sürmemişti. Festivallerde yapılan taşkınlıklarda yoktu. Kureyş, gençlerinin eğlencelerine katılmadı. Bir genç için garip sayılabilecek bu duruş, onun iç dünyasının kimse fark etmeden nasıl şekillendiğini gösteriyordu. 15 yaşına geldiğinde Mekke'de kabileler arasında çıkan küçük bir çatışmada amcasının yanında yer aldı. Kılıç sallamak için değil, barışı korumak, insanları sakinleştirmek için. Daha genç yaşında bile kavganın tarafı değil, çözümün tarafı oluyor. Sesi yükselmeden bile insanları yatıştırabiliyordu. Ahlakı, doğruluğu, sözünün ağırlığı herkesin diline düşmüştü. İnsanlar bu gençte başka bir şey var diyordu. Çünkü onun sessizliği boş bir sessizlik değildi. Yaş ilerledikçe Ebu Talib'in işleri ağırlaşıyor. Geçim sıkıntısı büyüyordu. İşte o günlerde Muhammed'in duruşu bir kez daha parladı. Sadece bir genç olarak yaşamayı seçebilirdi. Ama o çalışmayı, üretmeyi, ailesine yük olmamayı seçti. Koyun gütmek o toplumda basit bir iştir.
Fakat o işin bile inceliğini öğrendi. Çobanlığın yalnızlığı, düşünmeye en elverişli zamanları ona verdi. Gökyüzünü izledi, yıldızları okudu. Çölün derin sessizliğinde insanı büyüten sabrı öğrendi. İşte böyle yıllar geçti. Bir çocuk, 3 kez yetim kalmış bir genç, kimseye yük olmayan bir adam olmaya doğru yürüyordu. Şehrin her köşesinde tanınıyor, her çarşıda saygı görüyordu. Çünkü insanın değerini yükselten şey, malı değil, doğruluğuydu. O da doğrulukta zirveydi. Muhammed gençliğe adım attığında Mekke hala eski Mekke'ydi. Dar sokaklar, yoğun ticaret, kabile gururu, putlarla dolu avlular. Ama o aynı genç değildi. Yaşadığı kayıplar, gördüğü yolculuklar, çölde geçen sessiz geceler, amcasının yanında öğrendiği sabır, onu diğerlerinden ayıran bir olgunluğa taşımıştı. Kureyş'te gençlerin çoğu, yaşadıkları dönemin sertliğiyle sertleşir, güçlü görünmek için yüksek sesle konuşur, övünmeyi erdem sayardı. Oysa Muhammed'in gücü tam tersine sessizliğindeydi. İnsanlar onun yanındayken içlerindeki telaşın azaldığını fark ederdi. Sanki yanında durmak bile insanı daha dikkatli ve daha sakin olmaya zorlayan bir etki taşıyordu. Bu etkiyi en çok fark edenlerden biri Ebu Talib'in kendisiydi. Geçim sıkıntısının arttığı yıllarda amcası ticaret kervanlarını yönetmekte zorlanır olmuştu. Bir gün Şam'a doğru yola çıkacak büyük bir kervanın hazırlıkları yapılırken amcası içten içe bir karar verdi. Bu yolculuk ona yeni bir ufuk açacak ve böylece Muhammed ilk kez uzun bir ticaret yolculuğuna katıldı. Şam yolu, çölün kızgın nefesini taşıyan uzun bir hat. Günlerce süren yürüyüş, geceleri sükûnet, sabahları hazırlık, öğlenleri yakıcı güneş, akşamları rüzgarla savrulan kumlar. Bu yolculuk, genç bir adamın hem sabrını hem zekasını sınayan bir yoldu. Kervanın her durak yerinde farklı kabileler görülür, farklı diller duyulur, farklı pazarlıklar yapılırdı. Muhammed bütün bunları dikkatle izler, ticaretin hilesine bulaşmadan dürüstlüğün bir ticaret adamı için ne kadar güçlü olduğunu adım adım öğrenirdi. Ve işte o yolculukta gerçekleşen bir karşılaşma, gençliğinin adına mühür gibi vurulan bir sahne oldu. Rahip Bahira ile yapılan konuşma. Kervan bu sırada durduğunda Bahira herkesi davet etti. Normalde bir rahibin bütün kervanı sofraya çağırması nadirdi. Fakat o gün rahip, kervandakilerin arasında bir gencin varlığını fark etmişti. O genç sessizdi. Başını eğik tutuyordu ama duruşunda alışılmadık bir vakar vardı. Bahira, onunla karşı karşıya geldiğinde gözleri bir anlığına parladı. Konuşması kısa sürdü ama derin bir anlam taşıyordu. Sorular sordu, cevapları dinledi. Genç adamın yüzünde ve ahlakında insanların pek görmediği bir berraklık sezdi. O an, kervandakiler anlamadılar belki ama genç Muhammed'in hayatının ileride ne tür bir yol açacağını sezmişti. Yıllar ilerledikçe Mekke'nin içindeki karmaşa derinleşirken o ise daha da sakinleşiyordu. Çarşılarda hilekar tüccarlar çoğalırken o müşterilerine eksik tartı yapmayan tek gençti. İnsanlar onun dükkanına uğradıklarında kendilerini kandırılmayacakları bir yer bulmanın rahatlığını hissederlerdi. Bu yüzden Elem'in ismi artık sadece fısıltılarla değil, açıkça ve herkesin önünde söylenmeye başlanmıştı. O, toplumun en zor zamanlarında bile kimsenin göremediği detayları görüyor, insanların söylediği kadar söylemediği şeyleri de okuyordu. Mekke'de putların gölgesinde geçen gecelerde bazen Kabe'ye bakar, taşların ardında tarihin nefes alışını hissederdi. Amcalarının, kabile reislerinin tartışmalarında adaletin ne kadar incindiğini fark eder, insanların güç uğruna birbirlerini nasıl kırdığını sessizce izlerdi. Zamanla iç dünyasında yeni bir kapı açılmaya başladı. Bir şey arıyordu. O şeyin adını koyamıyordu. Ama yüreğinde bir boşluk değil, daha çok bir çağrı gibi hissettiği bir hareketlenme vardı. Çöle doğru yürüdüğünde rüzgarın yön değiştirmesi gibi içi de değişiyordu. Kimse fark etmiyordu belki. Ama o insanların arasında yürürken bile yalnızlığıyla konuşuyordu. Bu yalnızlık acı bir yalnızlık değildi. Aksine ona derin bir berraklık veren bir sessizlikti. Gençliğinin bir başka durağı ise Hilful Fudul'dü. Mekke'nin ileri gelenlerinden bazıları haksızlıklara karşı durmak için bir araya gelmişlerdi. Kimsenin malı çalınmayacak, mazlumun hakkı yenmeyecek, Mekke'ye gelen yabancılar sömürülmeyecekti. Bu, o dönem için cesur bir anlaşmaydı. Muhammed henüz gençti
Ama bu topluluğa katıldı. Çünkü adaleti bir toplumun nefesi gibi görüyordu. Yıllar sonra bile o günleri hatırladığında o toplulukta bulunmak bana kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha değerliydi diyecekti. Dürüstlüğüyle tanınması, genç yaşına rağmen herkesin güven duyduğu biri haline gelmesi Mekke'deki saygınlığını artırdı. Ama o bu saygınlığın arkasına saklanıp büyüklük taslamadı. Putların gölgesinde eğlenceler düzenlenirken o iştirak etmedi. Şehrin gençleri soyluluk yarışındayken o sadece işini yaptı. Kalabalıkların alkışladığı şeyler onu hiç ilgilendirmedi. Çünkü kalbinin sesi daha derin bir yeri işaret ediyordu. Koyun güderek kazandığı günlerde bile her ayrıntıya dikkat ediyor, bir hayvana bile incitmeden yaklaşmayı öğreniyordu. Yavaş yürürdü ama her adımının bir anlamı vardı. İnsanlarla konuştuğunda sözleri kısa olurdu ama herkesin kalbine dokunurdu. Bir insanın en büyük gücünün sesinin yüksekliği değil, sözünün doğruluğu olduğunu çok genç yaşında anlamıştı. Geceleri yıldızlara baktığında Mekke'nin tozlu havası bile onun düşüncelerini dağıtamıyordu. Gökyüzünün genişliği onu korkutmuyor, aksine daha fazla merak ettiriyordu. Çünkü evrenin sessizliği, içindeki sessizliği büyütüyordu. Ve işte bu yıllar, onun ileride üstleneceği büyük görevin ilk işaretleriyle doluydu. Kaybetmeyi bilmişti. Yalnızlığı tanımıştı. Çalışmanın değerini öğrenmişti. İnsanlara güven vermenin ne demek olduğunu tatmıştı. Yalanın kokusunu, adaletin ağırlığını, iyiliğin sessiz gücünü çok erken yaşta anlamıştı. Kimse bilmiyordu, hatta kendisi bile bilmiyordu. Ama Mekke'nin taş sokaklarından geçerken, çölün rüzgarına kulak verirken, insanların yüzlerindeki kırılganlığı izlerken bir yol hazırlanıyordu. O yolun taşlarını, çocukluk bereketi, gençlik temizliği, olgunluk sabrı ve içsel arayış döşüyordu. Ve bu yol artık yavaş yavaş Hira'nın sessizliğine doğru genişliyordu.